Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taş fırında yaptığımız çok lezzetli soğanlı ve yumurtalı kapalı pide tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz pidenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma makinesinin içerisine birkaç tas ılık su koyuyoruz. Bu tarifimi yaparken 30 kilo un kullandım. Yoğurmuş olduğumuz hamurun sadece 5 kilosunu pide için kullanacağım. Kalan 25 kiloluk hamuru da başka bir tarif için kullanacağım. Onu da yarınki videomda göstereceğim. 30 kilo unumuzu hamur yoğurma makinesinin içerisine eliyoruz. Unumuzu elediğimiz zaman daha özlü ve daha güzel hamur elde etmiş oluyoruz. Unun içerisine 2 su bardağı kalın tuz döküyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 30 kiloluk unumuzun içerisine 25 litre ılık su koyuyoruz. Tabii ki tabanına koyduğumuz su da dahil. Ilık suyumuzu azar azar unumuzun içerisine ekliyoruz. Bu arada da makinamız karıştırıyor. Ele yapışan çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru biraz yoğurduktan sonra içerisine 1 ekmek büyüklüğünde ekşi maya koyuyoruz. Ekşi mayayı daha önce yapmış olduğumuz ekmekten ayırarak koyduk. 1 ekmek büyüklüğünde hamuru ayırıyoruz, saklama kabının içerisine koyup bir dahaki hamur yapacağımız zamana kadar dolapta bekletiyoruz. Hamurumuzu yeterince yoğurduk, özlü bir hamur elde ettik. Hamurun büyükçe bir bölümünü teknenin içerisine koyuyoruz. Bunu başka bir tarifte kullanacağım. Koymuş olduğumuz hamuru güzelce toparlıyoruz. Pide yapacağımız 5 kiloluk hamuru da başka bir kabın içerisine koyuyoruz. Daha sonra üzerine biraz un serpiştiriyoruz. Hamurların üzerini kapatıyoruz. 1 saat boyunca oda sıcaklığında bekletiyoruz. Biz de bu arada pidenin içerisinde kullanacağımız malzemeleri hazırlıyoruz. Bahçenin içerisinden kıl biberlerden topladım. İç harcına 5 adet kıl biber doğrayacağım. Daha sonra birkaç tane de domateslerden topluyorum. ...20 gram kavrulmuş kuşbaşı etin üzerine 1 su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Yağ birlikte eti biraz daha kavuruyorum. Etimizi yağla birkaç dakika kavurduktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Her zaman söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı var. Onu gidermek için sizlere tavsiyem sizler de salçanızı güzelce kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı pul biber, 1,5 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiberi ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. 1,5 kilo kuru soğanı, 5 adet kıl biberi ince ince doğradım.
Tencerenin içerisine bunları da ekliyorum. Bir iki dakika boyunca malzemeleri güzelce karıştırarak kavuruyorum. Bu aşamada kesinlikle soğanlarımızı öldürmüyoruz. Pide yaptığımız zaman içerisinde de pişeceği için çok fazla öldürme işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Bütün malzemeler birbirine güzelce karıştı. 3 adet domatesi soğanların içerisine ekliyorum. Domatesleri de koyduktan sonra 1 dakika boyunca güzelce karıştırarak kavuruyorum. İlk iç harcımız hazır. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve kenara alıyorum. İsteğe bağlı olarak ikinci iç harcını hazırlıyoruz. 10 gram kavrulmuş kuşbaşı etin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Hemen arkasından 2 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağı iyice erinceye kadar karıştırıyorum. Erimiş olan tereyağının içerisine 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 3 tatlı kaşığı pul biberi ekliyorum. Bütün baharatları şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tenceremizin içerisine 18 adet yumurtayı ekliyoruz. Yumurtayı da karıştırarak pişiriyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yumurtalı iç harcımız da hazır. Bunu da kenara alıyoruz. Bu arada pide hamurumuzun da mayası oldukça güzel bir şekilde geldi. Fırının önündeki tahtayı güzelce unladık. Hamuru tahtanın üzerine boşaltıyoruz. Pide yapacağımız büyüklükte hamurlardan parçalar kesiyoruz. Daha sonra hiçbir beze yapmadan hamurları elimizle güzelce açıyoruz. Açmış olduğumuz hamurları düzeltiyoruz ve 15 dakika boyunca el mayasının gelmesini bekliyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Fırınımızın içerisini de ateşledik ve ısınması için bekliyoruz. Isınan fırının içerisindeki odun parçalarını alıyoruz. Daha sonra pideleri koymadan önce süpürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylelikle fırınımızın içerisinde hiçbir kül kalmayacak. El mayası gelmiş olan hamurların içerisine iç harcımızdan koyuyoruz. İlk önce yumurtalı iç harcından koyuyorum. Daha sonra soğanlı iç harcından koyuyorum. Hamurların uç kısımlarını elimle bastırarak kapatıyorum. Bütün pideleri bu şekilde hazırlayarak ağız kısmını kapattık. Altı adet yumurtayı güzelce çırptık. Pidelerin üzerine elimizle sürüyoruz. Yumurtaları sarısını beyazını ayırmadık. Bütün olarak çırpıyoruz ve elimizle sürüyoruz.
Hazırladığımız pideleri artık fırına sürme zamanı. Küreğin üzerine unladıktan sonra pideleri birer birer onun üzerine koyuyoruz. Daha sonra fırına yerleştiriyoruz. Pidelerimizi fırına yerleştirdik. Fırının ağız kısmına biraz küllerden çekiyoruz. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. 20 dakikanın sonunda pidelerimiz hazır. Kürek yardımıyla pideleri fırından çıkartıyoruz. Oldukça güzel bir şekilde kızardılar ve piştiler. Temiz bir bezle silerek pidelerin altındaki fazla unlarından arındırıyoruz. Yarınki videomda ayırmış olduğumuz hamurla köy ekmeği tarifini paylaşıyor olacağım. Pidelerinizi isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız gibi üzerine tereyağı sürerek de tüketebilirsiniz. Hiç fark etmez, taş fırında pişirmiş olduğumuz bu pideler gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.